İzleyiciye kendini tanıtır mısın? Tabii. Adım Muzaffer Doğanbaş. Sanat tarihçisiyim. Arkeolog ve sanat tarihçisi. Yaklaşık 28 yıldır müzede çalışıyorum. Amasyalıyım. 56 yaşındayım. Mesleki konular olsun, diğer konular olsun. Yani rutin görevler işte yapıyorum. Evet, günler böyle geçiyor. Arkeolojiyi tanımlar mısın? Arkeoloji ve sanat tarihi arasındaki ilişkiden bahseder misin? Arkeoloji genel bir deyimle kazı bilimi olarak Türkçe'ye çevrilir. Yani eskinin bilimi. Arkeoloji yani sanat tarihini destekleyen bir bilim dalı. Şöyle ki arkeolojik kazılarla çıkarılan eserler hepsi olmasa bile bir bölümü sanat değeri taşıyor ise bu sanat tarihinin doğal olarak alanı içerisindedir. Yani sanat tarihi arkeolojik kazılar aracılığıyla çıkarılmış olan eserleri değerlendiriyor. Ama tabii her eseri değil, dediğim gibi burası önemli. Sanatsal değeri taşıyorsa. Dolayısıyla böyle bir bağ var. Aslında sanat tarihi Neolitik çağdan itibaren başlıyor. Neolitik çağa ait birçok eser sanat tarihinin ilgi alanına giriyor. Doğallıkla arkeolojiyle yolları Neolitik çağdan itibaren kesişiyor. Neolitik çağ, Kalikolitik çağ, Tunç çağı, Demir çağı ve devamındaki işte Anadolu uygarlıkları, Anadolu özelinde söylersek bu kronolojik süreçlere ait olan eserler sanat tarihinin konusudur. Ama ülkemizde sanat tarihi daha çok Anadolu sanatı, daha özel manada İşte Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin sanatı okullarda öğretilir. Mesela bir Çin sanatı, bir İnka sanatı, Amerika kıtasındaki bu gibi sanat örnekleri bizim şu an Türkiye'deki sanat tarihi bölümlerinde bildiğim kadarıyla bu saydığım coğrafyaların sanatları pek öğretilmez. Çünkü 4 yıl içinde bütün sanatları öğrenmek mümkün değil. Diğerlerine özel bir araştırma gerekir. Mesela Türk sanatını görüyoruz ama ağırlıklı olarak Anadolu Türk sanatını görüyoruz. Balkanları, Asya'daki sanatı, Afrika'daki, Kuzey Afrika'daki daha doğrusu, Orta Doğu'daki Türk sanatı örneklerini Anadolu sanatı gibi çok iyi bilmeyebiliriz. Çünkü ağırlık noktası Anadolu'dur yani. Mevcut müfredatı göz önüne aldığımız zaman. Konu böyle yani aşağı yukarı. Bir sanatçının sanat tarihine hakim olması gerekir mi? Yani sanat, bilimde olduğu gibi birikimi ardına alarak mı gelişir, yoksa her sanatçıyla birlikte yeniden mi var olur? Ya da mesela sanat gelişir mi? Sanat gelişen bir şey midir? Şimdi sondan başlarsak sanat tabii gelişen bir şeydir. Ama sanatın sponsoru önemlidir. Sanatın gelişmesi için hani sponsorlara ihtiyaç vardır. Varlık olmasa sanat zor gelişir. Rönesans sanatçılarını düşünelim. Bir Da Vinci, Rubens mesela. Donatello, Rafael de Urbino. Bunlar dönemi içerisinde bir şekilde zengin ailelerin kendilerine sponsorluk ettiği kişiler. Mesela Sistine Şapeli'ni sanatkar yapıyor. Mimarisi bitmiş işte tavanlarının kalem işlerini yapacak. Oraya bir takım tasvirler yapacak. Bunları kendi başına yapma şansı yok. Burada bir sponsora ihtiyaç var. Veya Michelangelo Davut heykelini yapacak. Diğer birçok sanatçı için de bu geçerli. Yani o alacağı malzemenin bir maddi karşılığı var. Eserini yaptı, bitirdi, onu biri satın alacak. Veya bir resim sipariş ediyor. Bir zenginin tablosunu yapıyor. Yani maddi yönden desteklenmese bu sanat gelişmez. Ama bir sanatçının sanatsal birikimi olmalı. İstisnalar vardır. Adamda çok naif bir yetenek vardır. Hiçbir eğitim almadan da bir şeyler üretebilir. Ama eğitim aldığı zaman bir birikim sahibi ise o yeteneğini en üst seviyeye çıkartabilir yani. Bunun gibi geçmişte yaşamış olan sanatçıların biz hayat hikayelerine baktığımız zaman bunları görebiliyoruz. Ama birçoğu da yani herkes Michelangelo değil, herkes Da Vinci değil. Birçokları da yoksulluk içinde yaşamışlar. Örneğin kim olabilir? Gauguin mesela. Yani çok zengin bir hayatı yok. Sıradan, orta halli bir adam. Tabii sanatkar çeşitlidir. Yani mimarlık sanat alanında sanatkardır. Ahşap konusunda sanatkardır. Resimde, yontu dediğimiz heykelde, metal işinde. Örneğin Eyfel bir kule yapmış Paris'e. Bu bir sanat eseri. Ama o kuleyi nasıl yapacak ki kendi başına? Sponsora ihtiyacı var. Sanat çeşitli olduğu gibi hani plastik sanatlar başta olmak üzere görsel sanatlar. Günümüzde bu sanat daha da çeşitlenmiş durumda. Televizyon, işte sinema bir sanat.
Sponsora ihtiyaç var. Bir şekilde üretiyor yönetmen, o filmi çıkartıyor ortaya. Sinemalarda bir iki salonda belki gişe rekoru kırsa da yani birçok masrafı var. Bir ekip işi bu. Yeni bir filme başlayacaksa ona yine maddi bir şey lazım. Devletin bir katkısı varsa belki bu yeterli değil. Dolayısıyla sanatın gelişmesi, sanatkarın güzel eserler üretmesi büyük oranda, ama tamamen demiyorum, büyük oranda maddi güce bağlı. Sponsorluk müessesesinin çalışmasına bağlı. Ülkemizde sponsorluk zayıf yani. Ama Orta Çağ Avrupa'sında, Orta Çağ sonrasında, işte Yakın Çağ, Yeni Çağ Avrupa'sında, Modern Çağ'da, yani Avrupa'da sanatkarlara büyük bir destek olunmuş. Özellikle varlıklı aileler destek olmuş ve işte Rönesans'ı ortaya çıkartmış. Sonraki sanat akımları ortaya çıkıyor. Yani bunlar büyük oranda sponsorların etkisiyle, kişilerin kendi maddi varlığıyla bunu yapma şansları çok zayıf. Hatta ülkemiz koşullarında daha da zayıf yani. Kişisel kanaatim. Sanat eseri eskiyebilir mi? Eskimiş bir sanat eserinden bahsedilebilir mi? Yani sanat eseri bence eskimez yani. Sanat eseri klasikleşir. Eskimekten kastımız onun bilinirliği, klasikleşmesi ise o zaman eski kelimesini bundan bu şekilde eşitleyip kullanabiliriz. Ama belki çok çekici durmayabilir. Örneğin Mona Lisa, Paris'te Louvre Müzesi'nde zannedersem plexiglas bir malzemeyle ön tarafı kapatılmış, fotoğraf çekilirken flaşlardan etkilenmesin diye. Bir salon, büyük bir salonda. Adeta orası haç merkezi gibi, yani tırnak içinde söylüyorum haç merkezini. Yani klasik bir eser. Sanat deyince akla belki ilk gelen eserlerden bir tanesi. Ama eskimiş midir? Yani eskime olmaz, söz konusu olmaz. Klasikleşmiş, olgunlaşmış. Belki Mona Lisa'nın çok ama çok güzelini yapanlar vardır. Daha özel, daha teknik, ama o artık marka değer taşıyor. Yani markalaşmış bir eser. Dolayısıyla eski kelimesi bence burada buna tam bu şeyi eşitlemiyor, ama yani kullanılabilir tabii yine de. Bu kişinin ne anlamda kullandığına bağlı. Ama eski sanat dalları dediğimiz zaman bunu diyebiliriz. Eski antik çağ sanatları diyebiliriz. Veya artık kullanılmayan teknikler için bunu kullanabiliriz. Eski teknikler diyebiliriz. Artık bu teknikler kullanılmıyor. Daha gelişmiş teknikler var anlamında eskiyi yeniyle beraber kullanabiliriz bu noktada. Diyelim ki bir inşaat firması dikeceği bina için kazı yaparken arkeolojik değer taşıyan bir takım kalıntılara rastladı. Bu durumda ne oluyor? Süreç nasıl gelişiyor? Şimdi bir temel kazı sırasında takım arkeolojik dokular ortaya çıkarsa ve bundan da müze haberdarsa, bir şekilde haberdar edilmişse, müze oraya gider, çalışmayı durdurur. O dokuların mahiyetin anlaşılmasına yönelik bir teknik uzman raporu yazılır ve bu da bağlı olunan Koruma Bölge Kurulu'na iletilir. Koruma Bölge Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda işlem yapılır. Denebilir ki burada bir kurtarma kazısı yapılsın veya denebilir ki burada kurtarma kazısı yapılmaya gerektirecek bir durum yok. Üzeri örtülsün, inşaat devam etsin de diyebilir. Bu arkeolojik dokunun biraz da mahiyetiyle ilgili veya rölevesi çıkarılsın, dokular çok özel bir şey değil, başka bir yere nakledilsin de önerebilir. Bu tabii Koruma Bölge Kurulu'nun tasarrufunda olan bir şey. Ama çok özel, gerçekten özel bir şeyse orası aynen öyle korunabilir. İnşaat yapımı yasaklanabilir. Veya mevcut doku yine kurulun tasarrufunda olan bir şeydir bu. Mevcut dokuyu diyelim ki üstünde örtülmesi veya temperli cam dediğimiz tabir kullanılıyor. Kırılması zayıf, yani kırılan olmayan bir camla üzeri kaplanır, görülebilir halde bırakılır. O bulunduğu kat ziyarete açık bir hale getirilir ama üst katlar yapılabilir. Bu yönde de böyle kurul kararı alabilir. Yani tamamen çıkan dokunun mahiyetine bağlı. Yani o mahiyet, dokunun mahiyetinin görselliği, az bulunurluğu, birçok şey önemlidir yani. Mahiyetten kastım o yani. Kaçak kazı yapanlar çıkardıkları buluntuları kime ve nasıl satıyorlar? Kaçakçılık veya diğer adıyla define avcılığı yapıp mesleği kötüye kullanan arkeologlar var mı?
mesleği şerefiyle icra edeceklerine dair hekimlere Hipokrat yemini ettirilmesinin benzeri bir uygulaması arkeologlar içinde gerçekleştiriliyor mu? İşin inceliklerini bilmeyen kişilerin kaçakçılık yapmasındansa arkeologların kaçakçılık yapması buluntulara gerekli yaklaşımın gösterilmesi bakımından daha tercih edilebilir değil midir? Yani bir kere bizler devlet memuru olurken devlet memurluğu yemini ediyoruz. Yani bir tıp doktoru Hipokrat yemini ediyor. Muhtemelen onlar da devlet memuru olarak bir yemin ediyorlar. Bu yasal olarak 657 sayılı devlet memurluğu kanununda vardır. Zaten o yemin ettiğin zaman hani daha özel bir yemine gerek yok yani. Sadakatle, özenle, meslek ahlakını yani ülkenin yasal mevzuatına da uymak şartıyla bunlara yemin ediyoruz yani. Doğru dürüst çalışacağımıza daha özetle yani. Ama kaçak kazılar cahil insanlar tarafından yapılan şeyler, eğitimsiz insanlar. Devlet bu insanlara kazı yapma, define arama kazısı yapma hakkı vermiş. Ama yapmıyorlar da kaçağa yöneliyorlar. Çünkü bilgisizler. Bir takım başka insanlar belki onları yönlendiriyor. Maalesef eserlere zarar veriyorlar. Yüzlerce, binlerce yıl toprak altında sağlam kalmış taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına zarar veriyorlar. Yani bu bilinçli insanlar elle daha yapılırsa daha da kötü. Çünkü bilinçli bir insanın kaçak kazıya tevessül etmesi bir kere yanlış. Yani mevcut nizama, kurallara uymak lazım. Uymayan da zaten müeyyidesi daha fazladır. Bilinçli, diplomalı bir insanın bu konuda yaptığı bir kaçak kazı da alacağı ceza 2 katıdır yani 2 mislidir. Para cezası da, hapis cezası da. Dolayısıyla olanaklar sağlandığı takdirde bilimsel usullere uygun üniversitelerin kazı yapması daha doğrudur. Birçok meslek disiplininin insanların bulunduğu kazı heyetleri var. Bunların yapması daha doğru. Şimdi bir sıradan bir insan bir hastayı nasıl ameliyat edemezse herhangi bir sözüm olan hani bir defineci de bir dokuyu, bir alanı, kazısını, temizlik çalışmasını yapamaz, zarar verir yani. Onlar altını arıyorlar. Altından başka bir şey olursa darmadağın ediyorlar duyduğum kadarıyla. Yani her işin ehli o işi yapmalı ama mevcut mevzuat nizam ölçüsünde o kurallara uygun bir şekilde bunların dışına çıkmadan, bu kuralları esnetmeden bilimsel usullere göre yapmalı diye düşünüyorum yani. Define avcılığı hakkında ülkemizdeki mevzuatın içeriği nedir? Yani sonuçta yasalar var, yönetmelikler var. Yani bunlar bir takım müeyyideler geçiriyor, bir takım parasal cezalar var, hapis cezaları var. Yaptığı yerin sit alanı mı değil mi? Buna göre değişebiliyor alacağı cezalar. Tescil kaydı var mı yok mu tarzında. Biraz da tabii mahkemenin tutumuna bağlı, hakimin vereceği vicdani kanaate bağlı. Ama dediğim gibi ben ülkemizdeki mevcut mevzuatın yeterli olduğunu düşünüyorum yani. Defalarca okudum bu mevzuatı. Bence yeterli. Önemli olan topluma eğitmek. Bu işe kendini yönlendirmiş insanlara eğitmek. Kültür varlığını parayla değerlendirmemek lazım. Onlar kafalarında birçok astronomik rakamlar geçirebilir. Basına düşer, gazetelere, medyaya, işte değerine paha biçilmedi diye yanlış takım başlıklar atılabiliyor gazetelere. Böyle bir takım yayınlar yapılabiliyor. Böyle olunca da cahil bir takım insanlar, vay efendim paha biçilemiyorsa ben de bundan nemalanayım gibi eline kazmaya alan gidebiliyor. Ama kültür varlığının dediğim gibi parasal bir karşılığını ölçmemek lazım. Onun insanlık tarihi açısından kültürel bir değeri var. İnsanlar bu noktada bilinçlendirmemiz lazım ki bizim de görevlerimizden biri bu. Elimizden geldiği kadar insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz talep halinde. Kentsel sit alanlarından birinde gezinirken kendini nasıl hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Yani zaman tüneline girmiş gibi oluyor insan. Acaba diyorsun bir takım psikolojik duygular edinebilir miyiz? Yerdeki bir seramik parçasını, amorf bir seramiğe dokunduğun zaman veya bir öğren yeri ise oradaki bir taşınmaz kültür varlığına, bir kaya mezarına dokunduğun zaman o güne gidip gelebilecek miyiz? Filmlerde olur ya öyle bir takım psikolojik duygular, hatırlama gibi. Yani tabii bir heyecan hissediyor insan. Benden önce kimler geçti buralarda acaba? Kimler dokundu? Kimler buralara baktı? Veya bir kazıdan ilk çıkan bir eseri, ilk derken yani yeni çıkan bir esere ilk sen dokunuyorsun.
binlerce yıl sonra ilk sen dokunuyorsun. O insütü bir esere yani. Onun verdiği tabii ki bir heyecan var yani. Farklı bir duygu. Alıp seni götürüyor. Veysel Baba diyor ya, hayal beni savuruyor yel gibi. Yani insanı savuruyor. Ta o antik çağa kadar götürüyor. Geliyorsun tekrar bu tarafa. Yani işte. Gerçek hayat her zaman biraz daha soğuk. Amasya'ya dair birçok araştırmalar yapmış ve yazınlar ortaya koymuş biri olarak senin için Amasya'nın anlamı ve değeri nedir? Bir kere Amasya benim memleketim, benim toprağım, hatıralarımın olduğu mekanlarla dolu bir şehir. Aslında hatıralar şehri Amasya. Kalkolitik çağdan bugüne kadar yaşadığımız zamana kadar her şeyden birer hatıra var. Amasya benim için hatıralar şehri bir kent. Evet. Yani tabii benim için özel bir kent. Ama bazen Amasya'da da yani Amasya'nın sınırlarına kendimi hapsolmuş gibi hissettiğim oluyor yani. Hani ruhun bedene soğuması veya bedenin ruha gurbet el olması gibi oluyor bazen. Amasya'yla benim aramdaki ilişki. Şimdi Strabon'u düşünüyorum. Ta 2000 yıl önce. Amasya'dır ama bırak gitmiş. Daha büyük şehirlere. Dünya o kadar geniş ki. Bir imkanım olsa ben de Amasya evet bu kadar güzel, hoş ama yani bu hoşluk burada dursun. Biz zaten bu hoşluğun güzelliğinin içindeyiz. Bir de bir başka yerlere bakalım. Hani mülkün sahibi Allah. Her taraf Allah'ın. Bir de oralara bakalım. Oralar nasıl yaratmış Rabbül Alemin. Oraları da bir görmek lazım. Tabii imkan oldukça geziyorum ayrı mesele ama yani daha güzel albenili yerlerde gidip görmek isterim. Hatta kalıp yaşamak isterim yani. Amasya özel bir şehir. Güzel bir şehir. Ama memleketimiz olduğu için biraz da öyle. Yani belki de biz Amasyalılar olarak bu konuda objektif değil bazen ama bazen subjektif düşünebiliyoruz. Dolayısıyla belki biraz abartıyoruz diye düşünüyorum. Kapanış olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani tabii her zaman söyleyecek çok şey vardır. Ama derler ya işte bir türkü çal denildiği zaman aklına hiçbir şey gelmez. Ama kendinden baş başa olunca birçok şey çalıp söylersin. Söyleyecek şey şu. Bence yani konu tarih olduğu için söylüyorum. Turizm belki kültür işte turistik alanlar düşününce gezip görmek lazım dünyayı. Olanaklar ölçüsünde. Farklı kültürleri tanımak lazım. Görmek lazım. Hatta onları yaşamak lazım. Kısacık dünyada şimdi ömrümüzün süresi o kadar kısa ki yani bu kalan ömrü en azından güzel bir şekilde yaşamak lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.